Herkese selamlar. Sanırım bugün Türkiye'de kime Muhsin Yazıcıoğlu'nun konusunu açsak kesinlikle öldürüldüğünü düşünüyordur. Zira halen daha hayatını kaybedişindeki sis perdesi dağılmamış olsa da vefatından sonra ortaya çıkan pek çok detay onun açıkça öldürüldüğünü doğrular nitelikte. Biz de bir süre önce Muhsin Yazıcıoğlu ve Barnabas İncili ile ilgili bir video serisi hazırlamış ve Barnabas İncili için mi öldürüldü diye sormuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı, eski Kurmay Başkanı, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hazırlanan iddianame ancak kabul edildi. Nihayet adalet yerini bulacak umarız. Elbette ki iddianamede adı geçenlerin eğer suçları yok ise ceza almalarını hiç kimse istemez ve biz de istemeyiz. Lakin Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili her kimin parmağı var ise de en ağır cezayı alması temennimizdir. İddianamede ilginç detaylar var. Mesela 28 Mart 2009 tarihinde 14.30 sularında 17 kişilik köylü grubu enkaza ulaşmıştı. O zamana dek tüm Türkiye helikoptere hiç kimsenin ulaşmadığını düşünüyordu. Ama köylü gördükleriyle şaşkınlık yaşadı. Çünkü sadece Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter değil, etrafına inen 2 helikopter ve sayısız ayak iziyle karşılaştılar. Bir diğer konu ise olay günü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce olumsuz hava koşullarının belirtildiği aktarılan iddianamede uçuş için meteorolojik şartların elverişli olmadığının uçuş öncesinde anlaşıldığı, ancak bunu bilerek uçuşa müsait olsa dahi emniyetli seyr-ü sefer imkanı olmayan bu durumda helikopterin kalkışına izin verilmemesi veyahut kalkmaması gerektiğinin pilota ihtar edilmesi gerektiği ifade edilmişti. Haliyle savcılık bilinçli olarak mı izin verildi şüphesi üzerinde duruyor. Daha önceki videomuzda kanıtlarıyla helikopterde bulunan bazı cihazların söküldüğünü dile getirmiştik ki bu önemli detay iddianameye de girmiş ve savcılık cihazların bilinçli olarak söküldüğü arama kurtarma çalışmalarınınsa yanıltıcı bir şekilde ilerlediğini dile getirmiş. Kardeşim şu yüksekliğe bak, inanamıyorum ya. Daha depremize gelecekmiş gibi ha. Yani savcılık açık açık helikopter üzerinden Airbus 5000 CE SkyMap isimli cihazın ve beraberindeki 2 cihazın daha söküldüğünü kabul ediyor ve iddianamede yer veriyordu. Böylelikle bizim de yıllardır iddia ettiğimiz şey resmi olarak da kabul edilmiş oldu. Sadece bunlar da değil elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde görev alan ve 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yarbay D.U. mahkemede verdiği ifadede suikasti itiraf etmiş ve Yazıcıoğlu'nun ölümünün kaza süsü verilmiş bir suikastle gerçekleştiğini beyan etmişti. Yani düşünsenize, kaza yapan bir helikopterin yanına başka bir helikopter ile iniyorsunuz. İlk işiniz cihazları sökmek. Cihazları sökmek için de kokpitte bulunan koca bir ön paneli yerinden çıkarıp atıyorsunuz. Mahkemede başka bir sanıksa anten çarpma etkisiyle kırılmamıştı. Yerde sağlam bir şekilde duruyordu ve yerinden sökülmüştü diyordu. Yani açıkça bu bir suikasttir diyordu. Artık halen daha bu kadar kanıta ve itirafa rağmen birileri çıkıp bu bir kazadır demez herhalde. Bizim Barnabas konusunu işlerken dile getirdiğimiz bir diğer husus,
bilinçli olarak yanlış yerde arama yaptırılmış olmasıydı. Bu nasıl olabilir demeyin. Olmuştu. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin nereye düştüğü aslında tespit edilmiş ama yanlış koordinat verildiği ve arama delilleri karartıldığı için yanlış koordinat verilerek yanlış yerde arama yaptırıldığı ortaya çıktı. Elbette ki amaç belliydi. Hepsinin ölmesini beklemek için zaman kazanmak. Yoksa defalarca acil servis ile konuşan pilot nasıl çenesi kırık bir şekilde bulunmuş olabilirdi ki? Çenesi kırıksa eğer nasıl dakikalarca acil servisle konuşmuştu? Savcılık iddianamede enkazla ilgisi bulunmayan yerlerde arama yapıldığı anlaşılmıştır diyordu. Yani açık açık hedef saptırdılar diyordu aslında. Elbette bu işin ucu daha yukarılara uzanıyor olabilir. Umarız adalet bir gün tecelli eder ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu mezarında rahat uyur. Kemikleri sızlamaz. Zira birçok delil de gösteriyor ki bu bir kaza değil, suikasttir, cinayettir.